Evet, vadeli işlemlerde gittim 20 katı bir kaldıraç işlem açtım. Ardından pozisyon kâra geçince o kaldıracımı 100 katına değiştirdim ve bu sayede zengin oldum. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Gelin bu tarz soruları cevaplayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu video içerisinde pozisyonumu istediğim yere kadar taşıyabilir miyim? Ben kapatmadan kapanabilir mi? Likide olursam spottaki param gider mi? Giriş yaptığım yerden daha düşük bir yerden ekleme yaptım ama likidasyon fiyatım yaklaştı. Neden? Kaldıraç büyütmek ya da küçültmek kar zarar oranımı değiştirir mi? Bunlara cevap bulacağız. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Pozisyonumu nereye kadar taşıyabilirim? Ben kapatmazsam kendi kendine kapanabilir mi? Tabii ben bu soruyu cevaplarken eğer bir Binance üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten ömür boyu %20 komisyon indirimli bir şekilde kayıt yaptırabilirsiniz. Vadeli işlemlerinizi de aktifleştirirken şurada bir kısım çıkacak. Oraya da Türkiye kodunu yazarsanız vadeli işlemlerde de %10 komisyon indirimli bir şekilde başlangıç yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman arkadaşlar pozisyonunuzu kapatabilirsiniz ve siz kapatmadığınız ya da likide olmadığınız sürece pozisyonunuz açık kalmaya devam edecektir. İkinci sorumuz ise likide olursam spottaki tüm param da gidebilir mi? Ya da sadece burada gördüğünüz vadeli işlemlerdeki bakiyeyi mi kaybedersiniz? Eğer cross margin işlem açıyorsanız evet burada gördüğünüz tüm vadeli işlemlerdeki cüzdanınızda olan bakiyeyi kaybedebilirsiniz. Ancak spottaki bakiyenize herhangi bir şey olmaz. İzole ve çapraz marjin farkında merak ediyorsanız hemen şu sağ üstte çıkan karttaki videoyu izleyerek vadeli işlemlerde nasıl pozisyon açılır, çapraz ve izole farkı nedir bunu öğrenebilirsiniz. Bir diğer sorumuz. Giriş yaptığım yerden fiyat daha düşük bir seviyeye gelmişti. Oradan ekleme yaptım ama likidasyon seviyem yaklaştı. Neden? Örnek veriyoruz. 1950 dolardan Ethereum'e long girdiniz. Ondan sonra Ethereum 1900 dolara düştü. Ve oradan pozisyonunuza ekleme yaptınız. Giriş seviyeniz ortalama olarak düşmüş oldu. Ancak likidasyon seviyeniz yaklaştı. Sizin bakiyenize oranla ya da açtığınız izole pozisyonun marjinine oranla pozisyon büyüklüğünüz arttığı için likidasyon seviyeniz artmış olacak. Bunun da açıklamasını az önce söylemiş olduğum sağdaki çıkan kartlardan izleyerek daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak daha düşük bir fiyattan ekleme yaparsanız pozisyon büyüklüğünüz artacağı için o yüzden likidasyon seviyeniz yakınlaşacaktır. Bir pozisyona girdim ve pozisyona girdikten sonra kaldıraç seviyemi yükselterek daha fazla kar edebilir miyim? Ya da zararda olan bir pozisyonumun kaldıracını düşürerek daha az zarar edebilir miyim? Hemen bunu örnekten anlatalım. Mouse takip edebilirsiniz. Bir pozisyon açalım. Hızlı olması açısından piyasa emriyle giriyorum. Kaldıracımız 20x arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bakiyemin %10'u kadar bir marjin kullanıyorum. Uzun pozisyon yani long bir işlem açıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere 20 katı bir kaldıracım bulunuyor. Hemen geliyorum bu kaldıracımı değiştiriyorum ama o sırada hacime dikkat edin. Yani pozisyonumuzun büyüklüğüne. Kaldıracımı değiştiriyorum. Hemen çekiyorum bunu 100 katı kaldıraca. Madem daha fazla para kazanmak istiyorsam 100 katı benim için kafidir diyebiliriz. 100 katına çektim. Burada gördüğünüz üzere kaldıracım 100 katı oldu. Ama pozisyon büyüklüğüm değişmedi. Pozisyon büyüklüğüm değişmediği için ne daha fazla bu işlemden kar edebilirim ne de zarar edebilirim. Zaten karda olsaydım ve kaldıracımı yükselterek daha fazla kar elde edebilme şansım olsaydı ben çok zengin olurdum ya da dünyadaki herkes çok zengin olabilirdi. Aynı şekilde zararda olan işleminizin de kaldıracınızı düşürürseniz pozisyon büyüklüğünüz aynı kalacağı için sizin zarar ettiğiniz miktar azalmayacaktır. Örneğin kaldıracımı 100 katına çıkarttığım için 1 dolarla 100 dolarlık bir hacim yani pozisyon büyüklüğü ekleyebilirdim. Bu benim bakiyemi daha fazla kullanabilme olanağı sunacaktı. Aynı şekilde pozisyonumdan çıkartma yaparken de daha kolay ekleme çıkartma yapabilmemi sağlayacak. Evet arkadaşlar bu videoda doğru bilinen yanlışları açıkladık sizlere. Siz de bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Aklınıza gelen daha fazla soru varsa sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili videoda yayınlarız. Hatta yorumlarda herkese cevap da vereceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.